Bir baba her gece elleriyle kendini boğmaya başladı. Aylar sonra o eller eşinin boğazındaydı. Gerçek çok sonra ortaya çıktı. Ben gazeteci yazar Mehtap Erel. Bu hikaye bize bir izleyicimizden geldi. Bir babanın geceleri boğazındaki el izleriyle uyanmasıyla başlayıp bütün aileyi yıllarca etkileyen bir ölüm büyüsüne dönüştü. Siz de başınızdan geçen paranormal olayları eğer benim anlatmamı isterseniz info@fonmedia.com adresine e-posta yollayabilirsiniz. Hikayelerimizi beğeniyorsanız lütfen Fon Kriminal'e üye olmayı, hikayelerimizi beğen yapmayı ve hype yapmayı unutmayın. Şimdi bu hikayeyi bize yollayan izleyicimiz Sümeyye. Sümeyye bugün 23 yaşında. Olaylar yaşanmaya başladığı dönem Sümeyye'nin 14-15 yaşlarında olduğu dönem. Sümeyye 5 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu. Kendisinden başka 3 tane kız kardeşi, bir de erkek kardeşi var. Aile birbirine çok bağlı, birbirini çok seven bir aile. Annesi Halim Selim kendi halinde çalışkan hanımefendi bir kadın. Babası da aynı şekilde son derece beyefendi, sakin, anlayışlı bir adam. Evlerinde son derece mutlu, huzurlu bir hayat yaşıyorlar. Ta ki babası uykusunda kendisini boğmaya başlayana kadar. Şimdi geriye gidiyoruz. Sümeyye'nin genç kızlık dönemlerine 13, 14, 15 yaş o döneme gidiyoruz. Sümeyye'nin babası sakin sakin işinden evine, evinden işine bir adam. Evde her şey normal ilerliyor. Fakat bir süre sonra evdeki huzur, enerji ortamı değişiyor. Sümeyye'nin babası uykularından çığlıklar atarak, bağırarak uyanmaya başlıyor. Şöyle bir şey fark ediyorlar evin içinde. Sadık Bey, yani Sümeyye'nin babası, uykusunda kendi boğazını sıkıyor. Kendisini boğmaya, kendisini öldürmeye çalışıyor ve bunu uykusunda yapıyor. Uyandığı zaman tabii aile de uyanıyor, ne oluyor diye evin içinde çığlıklar, gürültüler, babasını boynunda parmak izleriyle buluyorlar. Şimdi normalde o dönemde babası çok yoğun, işleri de iyi, cam işi yapıyorlar ve işleri iyi olduğu için de babası Sadık Bey ikinci fabrikayı açmış durumda. Fakat bu ikinci fabrikanın açılmasıyla birlikte işler yoğunlaştığı için Sümeyye de, annesi de, Melih Hanım yani Sümeyye'nin annesi, hep beraber Sadık Bey'deki bu değişimi işlerinin yoğunluğuna, iş stresine, işte alınan kredilere falan bağlıyorlar. Sadık Bey zaten fazla paranormal olaylara inanan bir insan değil. Son derece sakin, insanlarla ilişkileri çok iyi. Hiçbir zaman bir tartışma esnasında dahi sesini yükseltmeyen, konuşarak pozitif bir şekilde işlerini çözen bir insan. Dolayısıyla bu kadar akılcı, mantıklı bir insan zaten yaşadığı durumun paranormal bir durum olduğuna inanmıyor. Dolayısıyla o dönemde aile bütün yaşananları iş stresine ya da kötü kabuslara bağlıyorlar. Ta ki bir gece Sadık Bey eşi Melih Hanım'ın üzerine çıkıp boğazını sıkmaya başlayana kadar. O gece olay şöyle gelişiyor. Herkes odasında uyuyorlar ve Sümeyye'nin annesiyle babasının yatak odasından çığlıklar gelmeye başlıyor. Sümeyye kardeşleriyle beraber yerlerinden fırlıyorlar. Koşarak anneleriyle babaların odasına gidiyorlar ve gittiklerinde gördükleri sahne şöyle. Sadık Bey karısının, yani Meliha Hanım'ın üzerine çıkmış, boğazına yapışmış, boğazını sıkarak Meliha Hanım'ı öldürmeye çalışıyor. Çocuklar, Sümeyye de, kardeşleri de çığlık çığlığa araya giriyorlar. Anneyle babayı ayırıyorlar. Baba kendine gelemiyor. Sümeyye'nin anlattığı şöyle. Babası o gece annesiyle olan o mücadele esnasında sanki annesiyle mücadele ediyor gibi değil. Sanki içindeki başka bir şeyle mücadele ediyor ve başka bir şeyle bir savaş halindeymiş gibi bir görüntü çiziyor. Sümeyye diyor ki yani gözleri bir tuhaftı, bakışları bir tuhaftı. Sanki karşımızdaki insan babam değildi, çıldırmış gibiydi ve annemi öldürmeye çalışıyordu. Şimdi Sümeyye ister istemez panik içinde, biraz da tabii dinine bağlı, inançları kuvvetli de bir genç kız olduğu için bir anda Nas suresi okumaya başlıyor yüksek sesle. Sümeyye'nin Nas suresi okumaya başlamasıyla babası bir anda sanki böyle kurşun yemiş gibi duruyor. Dönüyor Sümeyye'ye bakıyor ve Sümeyye'ye
kes sesini diyor. Sümeyye babasından o hareketi görünce, bir de alışkın da değil, çok sakin bir adamdan bahsediyoruz. Sümeyye böyle bir donup kalıyor. Duayı da yarım bırakıyor. Fakat babası o anda o duayı duymasının da etkisiyle odadan fırlıyor, dışarı çıkıyor ve Sümeyye'nin tarif ettiği şekliyle odadan kaçıyor Sadık Bey. Sonra çocuklar hemen odaya giriyorlar. Kapıyı içeriden kilitliyorlar. Bütün kardeşleri, Sümeyye ve annesi o gece sabaha kadar odadan dışarı çıkmıyorlar. Ertesi sabah olduğunda babaları uyanıyor ve babaları akşam olan hiçbir şeyi hatırlamıyor. Gayet iyi, böyle hiçbir problem yaşanmamış, hiçbir anormallik yaşanmamış gibi bir tavır içinde. Çocuklar da hazır ortalık yatışmışken, ortalık sakinleşmişken, babaları normalleşmişken konuyu tekrar gündeme getirip bir gerilim yaratmak istemiyorlar. Melih Hanım da diyor ki akşam herhalde babanız kabus gördü. Üstüne gitmeyin, ses etmeyin. Hani hazır ortalık yatışmışken yatışmış şekilde kalsın. Ve babaları diyor ki hadi gelin hep beraber kahvaltıya gidelim, kahvaltı yapalım. Ve aile sanki o akşam onlar yaşanmamış gibi hep beraber keyifli bir şekilde kahvaltıya gidiyorlar ama Melih Hanım gergin. Çünkü o biliyor, kocasını tanıyor. Yani yaşanan normal bir durum değil ama şu an için ses etmiyor. Hep beraber gidiyorlar, güzel kahvaltılarını yapıyorlar, eve geliyorlar. O akşam problemsiz bir şekilde geçiyor. Fakat ilerleyen akşamlarda Sadık Bey'in tekrar uykusunda, rüyasında nefes nefese kaldığı, kendini boğmaya çalıştığı, yataktan çığlıklarla uyandığı bir süreç başlıyor. Ve bir gün Sadık Bey eşine şöyle bir şey anlatıyor. Ben çok kötü bir kabus görüyorum ve sürekli aynı kabusu görüyorum. Rüyamda başımı İki elimin arasına alıyorum ve kafamı tutarak bu şekilde aynalara vuruyorum. Vura vura kafamı, aynayı kırıyorum. Böyle rüyalar görüyorum diyor eşine. Ve bu arada her sabah Sadık Bey boğazında parmak izleriyle uyanıyor. Aile de bu parmak izlerini görüyor babanın boynunda. Böyle bir dönemden geçiyorlar ve bu süreç yaklaşık 6 ay kadar sürüyor. Sümeyye'nin annesi Meliha Hanım eşini bir hocaya götürmek istiyor. Diyor ki yani eşimde bir sıkıntı var, stres var, belki de nazar var. Ben hocaya bir gitsem, eşime söylesem. Fakat bundan sürekli olarak geri duruyor. Çünkü Sadık Bey biraz alıngan da bir insan yapı itibariyle aslında normal olduğu zamanlarda ve Meliha Hanım bunu teklif ederek Sadık Bey'in gücenmesini, surat asmasını, küsmesini istemiyor. Bir de şöyle oluyor aslında olay. Tam olaylar yükseliyor, düşüyor. Meliha Hanım da araya böyle hocaya gidelim, sende bir şey mi var falan diye bir şeyler sokarak Sadık Bey'i tekrar alevlendirmek istemiyor. Aslında olan bu. Bir süre bir sakinlik yaşanıyor. Bir dönem. Sonrasında bir akşam Sümeyye yatağında yatarken içeriden babası Sümeyye'ye sesleniyor. Şimdi Sümeyye'lerin üst katında bir komşuları var ve o komşunun kızıyla Sümeyye arkadaş. Ve aralarında şöyle bir iletişim, şöyle bir eğlence var. Alt üstte oturuyorlar ya. Sümeyye'nin arkadaşı ya da Sümeyye evde böyle değişik bir kek yaptıklarında, börek yaptıklarında ya da atıştırmalık bir şeyler aldıklarında sepet sallandırma vesilesiyle birbirlerine aldıkları şeyi in çık yapıyorlar. Sümeyye bir şey yaparsa arkadaşına sesleniyor, arkadaşı sepet sallandırıyor, Sümeyye içine koyuyor veya tam tersi. Bu şekilde arkadaşıyla bir kendi aralarında bir eğlenmeleri var. Babası da normalde Sümeyye odasındayken tabii sepetin sarktığını bilmediği için üst kattaki arkadaşı sepet sarkıttığında babası bazen görüyor. Babası sesleniyor Sümeyye'ye. Sümeyye geliyor, sepette işte ne varsa alıyor. O akşam da babası o şekilde Sümeyye'ye seslenmeye başlayınca Sümeyye diyor ki herhalde yukarıdan yine sepet sallandı. Ve direkt babasının seslenmesiyle, çünkü gece saat 2-3, o saatte niye babası başka türlü seslensin? Hemen balkona çıkıyor, bakıyor sepet falan yok. Fakat babasının sesini duyduğundan da emin. Dolayısıyla Sümeyye bir tedirgin oluyor ve hemen içeriye babasına doğru gidiyor. Babası da o gün salonda o üçlü kanepede yatıyor fakat uyuyakalmış. Sümeyye de bir mana veremiyor bu duruma. Babasının yanına gidiyor. Babasını böyle hafifçe dokunuyor, uyandırıyor. Diyor ki baba bana sesleniyordun, ne oldu? Babası uykusunun arasında gözlerini açıyor ve Sümeyye diyor ki yo ben sana seslenmiyorum. Ve Sümeyye tam bir mana da veremiyor, huzursuz oluyor. Çünkü duyduğu sesin babası olduğundan emin ve babasının yaşadığı olayların da farkında.
Dolayısıyla Sümeyye gergin. Şimdi babası da yo ben sana seslenmedim deyince babası da salonda uyuyakalmış ya. Annesi içeride yatak odasında uyuyor. Sümeyye gidiyor annesinin koynuna giriyor. Ben diyor annemle yatayım. Annesi de yüzü bize şöyle tarif etmiş. Annesi yatakta yüzü kapıya dönük bir şekilde yatıyor. Tamam mı? Kapı burada. Sümeyye de geliyor annesinin yanına giriyor, koynuna giriyor. Sümeyye de kapıya arkasını dönüp yatıyor sağ tarafının üzerine. Kapı arkasında. Ve tedirgin olduğu için de cep telefonundan çok kısık sesle Ayetel Kürsi açıyor. Onu dinliyor. Onu dinleyerek uyumak istiyor huzur içinde. Tam uykuya dalacağı esnada sağ tarafında bir uyuşma hatta bir ağrı hissediyor. Gözlerini açıyor ne oluyor diye ve gözlerini açmasıyla beraber babasını annesinin başucunda böyle dimdik duruyor ve garip bir yüz ifadesiyle annesine bakarken görüyor. Ve kız diyor ki yani ne ara girdi? Ses duymadım. Hani az önce uyanıktım zaten. Yani hangi ara geldi girdi içeri? Hani hiç anlamadım. Ve tam o esnada annesi de uyanıyor. Annesi de uyanıp kocasının başucunda kendisine kötü kötü bakarken görünce kadıncağız tabii Meliha Hanım birdenbire yerinden fırlıyor. Sadık ne oldu iyi misin her şey yolunda mı diyor. Ve bunun üzerine Sadık Bey tuhaf bir şekilde ve son derece öfkeli, sinirli bir tonla bu adam kim diyor. Sümeyye ile annesi ilk önce anlayamıyorlar. Hani hangi adam? Yani yatak odasında bir adamın ne işi olabilir? Fakat sonra anlıyorlar ki Sümeyye cep telefonundan açtı ya Ayetel Kürsi dinliyor. Oradaki hocanın sesi yani o ses kastediyor olmalı. Dolayısıyla diyor ki baba bir şey yok adam falan ne adamı dua dinliyorum ben diyor Sümeyye. Sadık Bey kapatın çabuk şunu deyip Meliha Hanım'la Sümeyye'nin üzerine doğru sanki böyle bir hareket yapacakmış gibi onlara doğru bir hamle yapıyor. Sümeyye panikle hemen cep telefonundan duayı kapatıyor. Ve bunu kapattığı anda sonradan Sümeyye'nin annesinin söylediği bir şey var Sümeyye'ye. Kadıncağız içinden ne oluyor diye düşünüp Bismillahirrahmanirrahim demiş. Fakat içinden yani Sadık Bey'in bunu duyma ihtimali yok. Bunu sonradan annesi Sümeyye'ye anlatıyor. Fakat Sümeyye olayı şöyle anlatıyor. Ben diyor duayı kapattım. Babam bir anda anneme döndü ve annem hiçbir şey söylemediği halde anneme kes sesini diye bağırdı. Meğerse o anda kadıncağız içinden Bismillahirrahmanirrahim diyormuş. Sanki annemin bir şey söylediğini duymuş gibi ve sonra odadan kaçtı. Hatta Sadık Bey odadan kaçarken tam çıkıyor odadan kapının ağzında duruyor, dönüyor Meliha Hanım'a bakıyor ve diyor ki kes sesini öldürürüm seni. Ve sonra kaçarak gidiyor odadan. Ve bunun üzerine tabii Sümeyye çok korkuyor. Tekrar kardeşlerini odaya topluyor, odanın kapısını kilitliyor ve diyor ki anne babam iyi değil. Babam bize bir şey yapacak ben çok korkuyorum. Babaanneme gidelim, babaannemlerin yanına gidelim diyor. Fakat Sümeyye'nin annesi severek evlenmiş. Kocasını bırakmak, terk etmek istemiyor. Kocasını iyileştirmek istiyor. Ertesi gün uyanıyorlar çocuklar ve olaylar daha da tuhaflaşmaya başlıyor. Şöyle, Sadık Bey'in kız kardeşi var, Nurgül. Nurgül sabah Meliha'ya telefon açıyor. Meliha Hanım'la Nurgül Hanım'ın arası iyi değil. Bir kıskançlık var Nurgül Hanım'dan kaynaklı. Ailenin Sümeyye'nin annesini çok sevmesi bir şekilde Sadık Bey'in kız kardeşini rahatsız ediyor, kıskançlık yapıyor. Dolayısıyla çok fazla görüşmüyorlar birbirleriyle. Hatta Sümeyye şöyle anlatıyor. Yani diyor biz diyor son dönemde babamın işleri de düzelince evdeki eşyaları, mobilyaları yeniledik, beyaz eşyaları yeniledik. Evin içi falan komple değişti. Fakat halamların bundan da haberi yok. Hani bunu bile söylemedik. Hani kıskançlık olmasın, problem çıkmasın diye. Hani çok içli dışlı olduğumuz insanlar değiller halamlar diye anlatıyor. Nurgül Hanım, Meliha Hanım'a telefon açıyor. Diyor ki kendisinden çok hoşlanmadığı halde iyi misiniz her şey yolunda mı? Meliha Hanım da diyor ki ya iyiyiz idare ediyoruz siz nasılsınız? Nurgül Hanım şöyle bir şey söylüyor. Ben diyor rüyamda sizi gördüm. Abimle aranız çok kötüydü. Abimle boşanıyordunuz. Bu rüya o kadar tuhaf bir rüyaydı ki ben çok rahatsız oldum. Sizi arayıp anlatma ihtiyacı hissettim. Sen rüyamda abimin maymununu sirkeli suya batırarak boğuyorsun. Ve abim bundan dolayı çok kızıyor, çok öfkeleniyor ve seni boşuyor. Böyle bir rüya anlatıyor.
Melih Hanım da telefonda tabii şok yani. Hani maymun sirkeli su falan. Hani böyle bir deli deli bir rüya. Ve sonra Nurgül Hanım devam ediyor. Sizin diyor yatak odası sanki değişmiş rüyamda. Şimdi aslında değiştirdiler biliyorsunuz evdeki eşyaları fakat Nurgül Hanım bunu bilmiyor. Sizin diyor yatak odasındaki şifon yerin altında açık böyle bir raf var. Oraya senin katlayıp koyduğun bir seccade var. Sen diyor bu seccadenin ucundaki küçük saçaklara bez dikmişsin. Saçaklar kirlenmesin diye. Ona diyor git bak. Onun diyor kenarı kesilmiş. Onun içinde bir muska var ve bu muska size zarar veriyor. Ben böyle bir rüya gördüm diyor. Melih Hanım şok. Telefonu kapattıktan sonra diyor ki ya nasıl böyle bir şey yani hem evi gördü, seccadeyi koyduğum yeri gördü yani Nurgül ve araları da iyi değil yani hani beni çok seviyor malum olduğu diyeceği bir durum da yok. Melih Hanım gidiyor Sümeyye'nin annesi ve gerçekten tam da aynı şekilde yeni aldıkları şifon yerin altındaki bu açık çekmece olmayan raf gibi kısımdan seccadeyi çıkartıyor ve gerçekten kenarında bir yırtık görüyor. Yırtığın içinden elini sokuyor böyle aradan o saçakları koydukları yerden oradan bir muska çıkarıyor gerçekten. Melih Hanım yanına Sümeyye'yi de alıyor, muskayı da alıyor babaanneye gidiyorlar. Babaanne bunları bildiği, tanıdığı bir kadına götürüyor. Bu işlerle ilgilenen bir kadına götürüyor. Hoca değil yalnız. Kadın diyor ki ben bu muska sizin kötülüğünüze yapılmış. Ben bu muskayı halledeceğim. Siz de şu okunmuş şeyleri alın, şu suyu alın. Bunu işte evin içine serpin. Bu muskayı da eşine ver, üstünde taşısın diyor Meliha'ya. Sümeyye diyor ki annem o kadının verdiği suyu böyle evin içine serperken babamın üzerine geldi. Hatta babam bu üzerine gelen sudan çok rahatsız oldu. Neredeyse tıslarmış gibi bir ses çıkararak uzaklaştı. Bize sinirlendi. Defolun gidin bu evden dedi bize. Muskayı da takmayı kabul etmedi. Evin içinde tekrar bir kargaşa yaşandı diyor. Bundan sonrasında tabii tekrar kargaşa yaşanınca Melih Hanım diyor ki yani bu muskayı da taşımıyor. Okunmuş suya da arıza çıkartıyor. Evin içinde bir türlü huzur bulamıyoruz diye çocuklarını topladığı gibi babaannenin evine gidiyor. Sadık Bey'in annesinin evine. Tabii Melih Hanım çocuklarını da alıp evi terk edince Sadık Bey 1-2 gün duruyor. Sonra eve gidiyor. Yalvar yakar muskayı takacağına söz vererek ailesini tekrar eve geri getiriyor. Bundan sonrasında Sümeyye'nin anlattığına göre şöyle bir problem yaşanıyor. Babası muskayı ne zaman üzerinden çıkarsa bir sebeple mesela banyoya girecek bir şey yapacak. Muska yok oluyor evin içinde. Ve anlayamıyorlar yani nereye gitti muska diye. Hatta en son bu o kadar sık rastlanıyor. Böyle muskayı bulacağız diye uğraşıyorlar evin içinde. Bu o kadar çok sık yaşanıyor ki. Babası en son banyoya gireceği zaman Sümeyye ile Sümeyye'nin en küçük erkek kardeşine diyor ki siz ikiniz gözünüzü bu muskadan ayırmayın. Burada bekleyin. Ben duşa gireceğim çıkacağım sonra tekrar oda muska aramayalım. Sadık Bey banyoya giriyor. Sümeyye ile erkek kardeşi muskaya bakıyorlar. O esnada mutfaktan şangur şungur sanki mutfak dökülmüş, kırılmış, ne var ne yok patlamış gibi bir ses geliyor. Sümeyye diyor ki sanki bütün dolaplar aşağıya indi. Öyle bir ses. Hemen koşa koşa mutfağa gidiyorlar. Bir bakıyorlar hiçbir şey yok. Ama diyor ki Sümeyye yani mutfak indi kalktı öyle bir ses. Hiçbir şey yok. Ve böyle iki kardeş şaşkınlıkla birbirine bakıyor. Ne oluyor? Hani biz mi yanlış duyduk diye. Ve Sümeyye'nin o anda aklına muska geliyor. Ve koşarak tekrar babasının muskaya bıraktığı yere gidiyor bakıyor muska yerinde yok. Bundan sonraki süreçte Sümeyyeler muskayı bulamadıkları gibi her şey daha da kötüye gitmeye başlıyor. Sadık Bey gün geçtikçe sanki hastaymış gibi zayıflıyor, çöküyor, yüzü düşüyor ve çirkinleşiyor. Yani kötü bir görüntüye sahip oluyor adam. Ve işleri bozulmaya başlıyor. Hani ikinci bir fabrika açmıştı, yeni bir fabrika açmıştı. İşleri çok iyi gidiyordu. Böyle 500-600 dereceye kadar o camları yapan fırınları vardı. Onlar falan batıyor yani. Ekonomik olarak da aile sıkıntıya düşüyor. Ve işler bu hale gelince Sadık Bey diyor ki bir şeyler yolunda değil, bir şeyler ters gidiyor. Bizim bununla ilgili bir şey yapmamız lazım. Olaylar bu kadar karmaşık bir hale gelmişken Sümeyye bir gün eve geliyor. Ve o gün saat 4 civarı, akşam üzeri 4 civarı normalde o saatlerde babası evde olmuyor. Babası da Sümeyye'nin arkasından eve geliyor. Kardeşleri evde, annesi evde. Ve babası sanki kendisi gibi değil. Son derece öfkeli, neredeyse şeytani bir tavırla, halle defolun gidin bu evden, sizi bu evde istemiyorum, defolun evimden,
çok affedersiniz, şeytanın dölleri diyor. Bu olaydan sonra Meliha Hanım artık çocuklarını da alıp Eskişehir'e kendi ailesinin yanına gidiyor. Artık terk ediyor Sadık Bey'i. Yolda giderlerken Sümeyye'nin annesi Sümeyye'ye diyor ki babanın bugün bu hale gelmesinin, bize bu kadar hakaretler etmesinin, böyle kudurmasının acaba diyor sebebi şu olabilir mi? Ben bugün evde büyük temizlik yaptım. Evde bulduğum ne kadar lüzumsuz işte jelatine, alüminyumda bir şeyler ne varsa onların hepsini attım. Evi sirkeli sularla sildim, temizledim. Ve bunları yaparken de diyor cep telefonumdan Kur'an-ı Kerim açtım. Sürekli olarak evin içinde yüksek sesle Kur'an-ı Kerim dinledim. Ve ondan sonra diyor baban geldi eve ve bu hadise yaşandı, bizi evden kovdu. Hani bununla ilgili herhalde diyor kadıncağız. Neyse bunlar Eskişehir'e gidiyorlar hep beraber ve Meliha Hanım kız kardeşine yaşadıklarını anlatıyor. Kız kardeşi de Meliha Hanım'a diyor ki benim bildiğim bir kadın var, ona gidelim. Gidiyorlar. Gittikleri kadın Meliha Hanım'la kız kardeşine ve Sümeyye diyor ki Sadık Bey'e aileden biri, aileden bir erkek büyü yapmış. Ve diyor bu büyü çok sıkıntı. Bu büyü diyor 6 ayda bir yenileniyor. O yüzden diyor siz bir sakinleşiyor gibi oluyor, tekrar azıyor. Sakinleşiyor gibi oluyor, tekrar kuduruyor. 6 ayda bir yenilendiği için. Ve bu böyle ölü toprağı falan kullanılarak yapılmış bir büyü. O yüzden siz bu evde bu kadar tam ortalık yatışıyor diyorsunuz, tekrar her şey alevleniyor. Ve bu bir ölüm büyüsü. Bununla ilgili diyor ben size yapılacakları söylüyorum. Çeşitli malzemeler vereceğim. Bunları kullanacaksınız. Tekrar gelin bana. Söylüyor işte uzaktan dışarıdan ne yapılabilecekse onlara. Birkaç gün sonra Meliha ve Sümeyye tekrar bu kadının yanına gidiyor. Kadın birkaç gün sonra gelin diyen kadın Meliha ile Sümeyye'yi içeri almak istemiyor. Hatta kapıdan kovuyor resmen. Ve anlamıyor tabii Meliha Hanım da ne oluyor yani niye kovuyorsun? Sen gel dedin, sen gel dedin. Kadın da diyor ki siz gittikten sonra biz çok büyük felaket yaşadık. Bu yaşadığınız her neyse, bu size yapılan her neyse bize rahat huzur vermedi, ben korkuyorum. Benim diyor küçük çocuklarım var. Biz diyor eşimle bir yere gittik. Bir geldik benim çocuklarımın ikisi de hastalanmış, hatta bir tanesi. Kustu boğazından en son kan gelmeye başladı. Ertesi gün eşimle tekrar dışarı çıktık. Bize telefon geldi. Büyük oğlum bu sefer telefon açtı. Anne yetiş, baba yetiş, kurtarın bizi diye. Koşa koşa eve gittik. Çocuklarımın ikisi de baygın. Yerde yatıyorlar. Biz onları uyutup çıkmıştık oysa ki. Bütün vücutları tırmık içinde, kesik içinde. Böyle minik. Ne olduğunu da anlamadık. Evin içinde böyle garip bir koku, çürümüş gibi, çürük et kokusu gibi garip bir koku. Çocuklardan bir tanesi hafif kendine geliyor gibi oldu. Ve geldiğinde anne her ne yapıyorsan yapma dedi. Ve ondan sonra tekrar kendinden geçti. Çocuklarım sabah kendine geldiklerinde, gece uykularında garip bir sesle uyandıklarını, sonra odanın içine sanki sis basılmış gibi garip böyle gri, siyah bir duman gördüklerini ve ondan sonra neredeyse boğuluyormuş gibi olduklarını anlattılar. Ve biz bu olayların tamamını siz buraya geldikten sonra ben size eşiniz kurtulsun diye bu malzemeleri verdikten, tarif ettikten sonra yaşadık. Dolayısıyla Sadık Bey'e yapılan şey her neyse çok kuvvetli ve güçlü bir şey. Ve bu iş benim ailemi tehdit ediyor. Ben size yardım etmeye çalışınca gidin ne haliniz varsa görün. Benim sizin için artık yapabileceğim bir şey yok diyor ve kapıyı çat diye suratlarına kapatıyor. Aradan birkaç gün geçiyor. Sadık Bey yaşananlardan tabii yine çok pişman oluyor. Yine iyi haline geri dönüyor. Eskişehir'e Sümeyye'yi, annesini, ailesini almaya geliyor. Yalvar yakar lütfen eve dönün diye. Sümeyye'nin annesi düşünmem lazım falan diyor. Gönderiyor Sadık Bey'i. Sümeyye ile annesi kovuldukları halde aynı kadına tekrar gidiyorlar. Diyorlar ki bak bizi eve geri çağırıyor. Sen de böyle yapıyorsun. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Meliha Hanım diyor ki ben kocamı seviyorum. Kocamı kurtarmak istiyorum. Kocama yardım etmek istiyorum. Onu terk etmek istemiyorum. Ona bir zarar gelmesini de istemiyorum. 5 tane çocuk, kaç çocuğumun babası. Yani tamam bizi almak istemiyorsun ama hani bir yardım et. Bunun üzerine kadın bunları içeri sokmadan evin içine diyor ki Sümeyye'ye sen diyor eve git, eve gidin dönün. Evde diyor senin dolapta siyah bir tişörtün var. O tişörtün diyor içinde katlı bir vaziyette bir muska bulacaksın. O muskayı al denize at diyor.
Ve bunlar hep beraber annesiyle çocuklar hep beraber evlerine geri dönüyorlar. Ve Sümeyye bulmamayı dileyerek, bulmamayı dua ederek, ümit ederek dolabını açıyor, karıştırıyor, siyah tişörtünü buluyor. Ve gerçekten de siyah tişörtünün arasında katlanmış bir şekilde bir muska buluyor. Sümeyye ile annesi muskayı denize atıyorlar ve ondan sonra diyorlar ki yani bizim babamız, yani Sadık Bey kötü bir insan değil. Evin içinde oradan buradan muskalar çıkıyor. Bu adama bir şey yapılmış. Yani bir şeyden dolayı böyle. Aslında bu adam son derece çalışkan, saygılı, ailesine düşkün, eşine düşkün, sakin, işi gücü yerinde, düzgün bir adam. Yani bugüne kadar bir problemleri yok bu insanla. Bu adam bir süredir böyle bir kriz yaşıyor. Dolayısıyla diyorlar ki hani düzeltebiliyorsak düzeltelim. Yani kimse de kocasını 5 çocukla bırakıp gitmek istemiyor. Bunun üzerine Sadık Bey'in babasına gidiyorlar. Diyorlar ki Melih Hanım diyor ki baba böyle böyle yani biz bunları yaşadık. Tek tek anlatıyor. Ve çok üzülüyor tabii Sadık Bey'in babası bunları duyduğu zaman. O da böyle kerli ferli namazında, niyazında, duasında aklı başında bir amca. Diyor ki benim bildiğim bir yer var. Sadık'ı alalım oraya götürelim. Gidiyorlar Sadık Bey'le konuşmaya. Babası diyor ki oğlum şuraya gideceğiz. Sadık Bey itiraz ediyor tabii ki. Yani fakat babası bir şekilde baskıyla ikna ediyor. Ve Sümeyye ile annesi, Sümeyye, annesi, Sadık Bey, Sadık Bey'in babası hep beraber bu söylenen yere gidiyorlar. Adamın evine. Adam kapıyı açıyor. Sadık Bey'in babası selamun aleyküm diyor. Adam aleyküm selam diyor. Sadık Bey'e bakıyor. Bir süre iki adam birbirlerine bakıyorlar. Ve sonra bu gittikleri adam Sadık Bey'e tokat atıyor. Ve diyor ki kendin olarak gel, Sadık olarak gel. Buz gibi bir sessizlik. Sadık Bey böyle terlemeye başlıyor. Adam Sadık Bey'i içeri alıyor. Siz gidin ben size haber vereceğim diyor ve kapıyı kapatıyor. Sümeyye'nin anlattığına göre babası bir süre ama böyle 3 saat 5 saat değil hani böyle 1-1,5 ay gibi bir süre bu adamın evinde kalıyor. Ve bu evde ne yaşandığını kimse bilmiyor. Çünkü babası normal eski haline dönüp tekrar Sümeyye'lerin yanına geldiğinde, evine döndüğünde bakıyorlar babası eski babası. O aynı sevgi dolu, sakin, aklı başında, çalışkan, eşine düşkün, çocuklarına düşkün adam. Ve fakat orada ne yaşadığından asla bahsetmiyor. Ne yedirdiler, ne içirdiler, ne yaptırdılar, nasıl bir işlemden geçti. Asla bahsetmiyor. Sadece şunu söylüyor. Bana diyor erkek kardeşim büyü yapmış. Erkek kardeşim diyor beni her zaman hem ekonomik olarak hem eğitim olarak hem kurduğum aile düzeni olarak beni kıskanmış. Benim erkek kardeşim evlenemediği için, iyi bir yuva kuramadığı için, çocuk sahibi olamadığı için, güzel bir kazancı olmadığı için kötü bir insana dönüşmüş ve bundan beni sorumlu tutmuş. Ve bununla ilgili bana bir büyü yapmış ve bu adam benim kardeşim olduğu için, ben ondan bana bir zarar geleceğini düşünmediğim için, onun bana verdiği, yedirdiği, içirdiği her şeyi yediğim, içtiğim için başımıza bu işler açılmış. Evlerine gittiğimizde, babamlara, annemlere gittiğimizde, bir araya geldiğimizde yapılan ikramlar her zaman o kadar iyi niyetli olmayabiliyormuş demek ki biz bunu öngörememişiz. Hatta bir süre önce hatırlıyor musunuz diyor Sadık Bey. Benim diyor erkek kardeşimin bir kadın arkadaşı vardı. Hani ciddi düşünüyorlardı. Daha sonra bu kadın da rahatsızlandı. Bir sürü olaylar yaşadı. Bunlar tam ciddi düşünürlerken kadın hani böyle sanki delirmiş gibi hareketler yaptı. Aklını kaçırmış gibi oldu. Belki ona da bir şeyler yaptı kardeşim. Onu da bilmiyoruz. Fakat diyor buradan diyor benim öğrendiğim bu yaşadığım tecrübeden herkesin diyor verdiğini yiyip içmeyeceksin. Kendi evinde yiyeceksin, kendi yaptığını pişirip yiyeceksin. Sana diyor dostlukla gelen her ikram, akrabalıkla gelen, kardeşlikle gelen her ikram o kadar da zannettiğin kadar iyi niyetli bir ikram olmayabiliyor. Sümeyye bugün 23 yaşında. Bu olaylar başından geçtiğinde bu süreç 2-3 yıllık süreç Sümeyye'nin 14, 15, 16 yaşlarında olduğu bir süreç. Sümeyye diyor ki babam amcamdan şüphelendi. Fakat bununla ilgili elimizde kesin bir şey yok. Yani amcamın da günahını alamayız tabii ki. Biz bilmiyoruz kim ne yaptı babama. Bizim bildiğimiz diyor babam en son dedemin götürdüğü o adamın yanına gidip çıktıktan sonra problem bitti. Biz artık normal eski halimize geri döndük. Ama işte erkek kardeşim yaptı, başkası mı yaptı? Yani ben diyor bilemem, kimsenin de günahını alamam.
Bu diyor hikayeyi sizinle paylaşmamın sebebi bizim diyor ailecek büyük bir travmamızdır bu. Biz diyor o günden beri bir yerde bize bir şey ikram edildiğinde bir şey yerken çok büyük gerilim yaşıyoruz. Çünkü hiçbir zaman karşımızdaki insanın niyetini %100 bilemiyoruz. Ben diyor insanların bu konularda biraz daha dikkatli ve kontrollü olmasını istediğim için, bizim yaşadıklarımızı başkaları yaşamasını istediğim için bu hikayeyi sizinle paylaşmak istedim. Yaşadığımız şehrin ve ismimizin değiştirileceğini bildiğim için size güvenerek bu hikayeyi anlattım. Herkes çok dikkat etsin, her ikram edileni yemesin diyor. Sadık Bey kurtuldu. Aile dağılan hayatını yeniden kurdu. Ama o evde yaşananların korkusu hiçbir zaman bitmedi. Çünkü bazen bir kabus sona erer. Fakat bıraktığı şüphe insanın peşini bir ömür boyu bırakmaz.